Whiteout Survival'da ballarım 6. nesil geldiğinde yapılan en pahalı hata ne biliyor musunuz? Hesabınıza uymayan kahramanlara parça basmak ya da birikimlerinizi kullanmak. Özellikle Hector 4 mü 5 mi diye bakmadan Vayne, Rennie ya da Wuming'e yatırım yaparsanız aylarca biriktirdiğiniz o parçaları çöpe atmış olabilirsiniz. Bugün bunu netleştiriyoruz. 50-0-50 oynuyorsanız hangi kahramanları alacaksınız? 60-40 oynuyorsanız kimi tamamen pas geçmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi neden bir kahramanı 4 yıldıza bırakmak bazen hesabımızı geriye atar. Öncelikle en çok sorulan soruyla başlayalım ballarım. 50-0-50 yani burada kullandığınız formasyon birlik dağılımı olan 50-0-50 taktiğinden bahsediyoruz. Yani hesabınızın savaş düzeni olarak düşünebilirsiniz. Kahraman seçimlerinizi de buna göre yapmanız gerekiyor. Eğer Hector'umuz söylediğimiz gibi Gen 5'te 5 yıldıza çekildiyse ve bizim kalıcı piyademizse bizim kesinlikle ilk önceliğimiz Vayne olmak zorunda. Çünkü Vayne sadece tek bir alanda iyi değil. Keşif, sefer, eyalet saldırısı ve savunmada hesabınıza direkt kalite katıyor diyebiliriz. Aynı zamanda 50-0-50'nin kesinlikle Gen 6 için vazgeçilmez kahramanlarından biri olduğunu söylemeliyim. Kısaca mantığı şu. Hector 5 yıldızsa elinizde hala güçlü bir ön at olduğunu söyleyebilirim. Özellikle düşük yatırım yapan oyuncuların Hector'u 5 yıldız yapıp ilk piyadesini aldığını düşünürsek bu yüzden Vayne'i de aldığınızda arka tarafı ve genel savaş gücünü yükseltmeniz sizin için tam anlamıyla verimli oluyor. Yani uyguladığımız formasyon genelde Hector, Vayne oluyor. Ve Gen 6'nın özellikle 50-0-50 için yüksek hasar verdiğimiz yer burada başlıyor ballarım. Bu yüzden güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ama burada şöyle bir ihtimal var. Eğer siz Gen 4'te Hector'u 4 yıldızda bıraktıysanız ona mitik parça kullanmak istemiyorsanız ya da eski şarkı felekten tamamlayamıyorsanız burada Wing'e yönlenebilirsiniz. Yani bu bir alternatif seçenek olarak olabilir ama 50-0-50 oynuyorsak Wing'i mi yoksa Hector'u mu tercih edersiniz diye sorarsanız kesinlikle Hector diyeceğim. Buradaki kritik senaryomuza netleştirdiğimize göre herkesin kafasındaki 50-0-50 hamlesini netçe konuştuk diyebilirim. Yani her hesaba tek bir şunu alın demek doğru değil. Geçmişte ne yaptığınız ve birikimlerinizi nasıl yönlendirdiğiniz önemli. Eğer Gen Rehber videolarını izlediyseniz zaten doğru şekilde ilerliyoruz diyebiliriz. Ve 50-0-50 için söylemem gereken önemli şeylerden biri kesinlikle Ren'i almayın. Hayır, 50-0-50'de Ren'iye asla ihtiyacınız yok. Şarkıfelek kahramanı olmasına rağmen pas geçebilirsiniz. Elmaslarınızı dilerseniz biriktirebilir, dilerseniz petlere yatırabilirsiniz. Bugün petlerinize yatırım yapıp petleriniz geride kaldıysa elmaslarınızı pete kullanmak için iyi bir gen olacaktır sizin için. Buraya kadar hesabınızda yapabileceğiniz en pahalı hatayı engelledik diyebiliriz. Eğer bu tarz geri bildirimlere ve engelleme tarzı stratejiler işinize yarıyorsa aşağıdaki katıl butonundan aramıza katılarak dilerseniz kanalın büyümesi için bana destek olabilirsiniz ballarım. Yine de bu tamamen size kalmış. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi 50-20-30 oynayanlara gelelim. Bakın açık konuşacağım. Hala bu düzende kalmak yerine bir geçiş planı yapın. Hedefiniz ya 50-0-50 olmalı ya da 60. Çünkü 6. nesile geçtiğinizde bu iki düzenin çok verimli olduğunu, özellikle Gen 7'den sonra da 60-40'ın çok güçlü olacağını göreceksiniz. Gen 7 ve Gen 8 aşamalarında. Gen 6 tam anlamıyla nişancı Vayne'in gelmesiyle birlikte hiyerarşisi diyebiliriz. Ama daha sonrasında biraz daha 60-40 ve 50-0-50 arasında oyunun döndüğünü göreceksiniz. Yani sizin 50-20-30'da oynuyorsanız bu biraz sorun olacaktır. Ama yine de tavsiyelerimizi vermeye başlayalım. İlk önceliğiniz yine Vayne olacak. Vayne'i aldığınızda Hector'la savunma yapma şansınız artıyor. Aynı zamanda saldırıda da Vayne-Hector ikilisi hesabınızı daha stabil hale getiriyor. Çünkü Vayne hem savunma hem de saldırıda çalışabilecek mükemmel bir kahraman. Sonrasında geçiş için Rennie'yi almanız gerekiyor. Yani 50-20-30 oynuyorsanız biliyorsunuz ki dengeli gitmemiz gerekiyor. Booming ise burada tamamen sizin bütçenize bağlı. Yani oyuna ne kadar yatırım yaptığınızla ilgili. Parçanız yeterliyse ve iyi birikiminiz varsa tabii ki de Booming'i tercih edebilirsiniz. Ama yetmiyorsa sırf yeni nesil çıktı diye bütün kaynaklarınızı dağıtmayın. Buradaki kritik nokta şu. Yeni kahramanı açmak başka. Onu savaşta gerçekten kullanılabilecek kadar iyi hale getirmek tamamen başkadır. Yani yatırımlarınızı ve
ve birikimlerinizi doğru kullanmanız gerekiyor. İyi bir gelişim hesabı yapmak istiyorsanız. Geldik 60-40 tarafına. Burada aslında karar çok daha net. Booming ve Reni. Bu ikisini alıyorsunuz ve hedefiniz ikisini de 5 yılda taşımak. 60-40'ta Vayne'e dokunmuyorsunuz. Çünkü bu formasyon Booming ve Reni'nin hem tek başınıza başlattığınız saldırılarda hem de rally tarafında size daha fazla karşılık veriyor. Rally birden fazla oyuncunun tek hedefte birlik saldırısı demek. Bu tarz savaşlarda sadece toplam gücünüz değil, kahramanların birbirini nasıl tamamladığı da önemli. Yani o sinerji etkisi ve yetenekleriyle birlikte işimize yarayacak şeyler önemli. Booming, Reni, Greg solo saldırıda çok güçlü bir üçlü olabilir. Savunmada ise Booming, Reni'yi hesabınızdaki ya da Booming yerine Logan'ı, Zimman'ı düşünebilirsiniz. Bunları deneyebilirsiniz ve bunlardan verim alabileceğinizi hala göreceksiniz. Kısaca mantığı şu: 60-40 oynuyorsanız Vayne iyi bir kahraman olsa bile sizin hesabınızın ana ihtiyacı o değil. Burada ne yapmanız gerektiğinizi özetlemiş olduk. Peki neden Reni küçümsenmiyor? Reni şans şarkından gelen kahraman. Bu yüzden parça planı çok önemli. Bakın şans şarkı birkaç tur boyunca geliyor. Her turda plansız elmas harcamak yerine kendinize dilerseniz bir hedef belirleyin. Eğer elmaslarınızı yetiştiremiyorsanız çoğu hesap için 70 seviyelik eşik daha kontrollü bir ilerleme sağlar. Eksik kalan kısmı gerekiyorsa genel mitik kahraman parçalarıyla tamamlanır. Ve bu elmas açısından daha dengeli ve daha ucuz miktara bir çözüm olur. Reni'nin sefer tarafında pirlik öldürücülüğü bonusu var. Bu rakip birlikleri saf dışı bırakma gücünüzü arttıran bir etki. %15'e kadar çıktığında küçümsenemeyecek bir bonus değil. Keşif tarafında ise bir mucize beklemeyin. Elinizde Reni ya da Norah varsa zaten bu ihtiyacı büyük ihtimalle karşılıyorsun. Daha doğrusu büyük ölçüde karşılayabiliyorsun. Ama arena ve eyalet savaşı savunma saldırı tarafında Reni'nin verdiği toplam etki çok daha değerli. Rapor ekranında da her zaman tek bir satırda parlamayabilir ama savaşın toplamında çıkardığı hasar ve rakibe verdiği kayıp kesinlikle fark yaratır. Booming özellikle arena tarafında Hector'a göre daha güçlü bir alternatiftir. Beceri hasarını arttırdığı için Reni ile birlikte çok iyi çalışıyor. Beceri hasar dediğimiz şey normal vuruş dışında kahramanın özel yeteneğinden gelen hasardır ballarım. Booming'in görevi net. Hasarı büyütmek, Vayne'in görevi ise daha geniş. Keşif, sefer, saldırı ve savunmada çok ünlü bir yükseltme sunuyor. O yüzden 50-0-50'de Vayne çok değerli ama 60-40'da Booming ve Reni daha doğru yatırım olur. Aynı kahraman her hesapta aynı değeri vermiyor diyebiliriz. Formasyonunuz sizin için bu kaderi belirler. Şimdi en önemli uyarı: bir kahramanı 4 yıldıza bırakmak çoğu zaman kötü bir yatırım olarak adlandırılabilir. Neden? Çünkü 5 yıldızı aşılan nitelik farkı aslında küçük bir sayı artışı değil. Saldırı, savunma ve dayanıklılık tarafında ciddi bir fark oluşturuyor. Ve biz bunu gen atlarken de yapıyoruz. Baktığınızda her gen geçtiğinde kahramanlar bize daha fazla stat veriyor. Bazılarının yetenekleri için atlamamız gerekiyor. Ama fark etmeden de olsa 4 yıldızda ya da eski gende bıraktığımız kahramanlarımız bize stat farkı veriyor. Yani hedefiniz şu olsun: yeni nesilde gerçekten alacağınız doğru kahramanı seçin ve onu 5 yıldız yapabiliyorsanız ve sizin için uzun zamanda işinize yarayacaksa 5 yılda tamamlayın. Eski nesil kahramanları için kaynak yakmayın. Yeni nesilde doğru 2 ya da 3 kahramanı güçlendirmek sizi oyunda daha fazla mantıklı olarak öne geçirecek. Silahlar için de kısa ve net konuşalım. Çoğu oyuncu için 4 ve 6. seviye yeterli. Alttan sonrası gerçekten özel silahlar kısmında çok ciddi maliyetler çıkarıyor. 8. seviyeye çıkmak ancak hesabına çok yatırım yapan oyuncular için mantıklı olabilir. Onun dışında o kaynağı kahraman yıldızına, ekipmana, yani başka yerlere ayırmak daha mantıklı. Buradaki kritik nokta şu: gösterişli yükseltme her zaman doğru yükseltme değildir. Rally savunması Vayne gerçekten rally ve savunma Vayne ile gerçekten güçlü. Vayne'i Logan ve uygun savunma kahramanlarıyla test edin. Bu gende Logan yoksa Hector da savunmada görev alabilir. Lin de bazı senaryolarda uyum sağlayan alternatif olabilir. Saldırı tarafında ise hesap gücünüze bağlı daha farklı şeyler deneyebilirsiniz ama 50-0-50'nin kesinlikle öne çıktığı bir gen. Gen 6 için kesinlikle hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çok fazla kesinlikle cümlesi kullandım. Ama hadi ben gen numarayla özetleyelim. 50-0-50'de Hector 5 yıldızsa önce Vayne alıyoruz. Hector 4 yıldızsa ve onu yükseltmeyi düşünmüyorsanız Booming'e yönleniyorsunuz. 50-20-30'da kalmayın ki Booming'e yönlenme konusuyla ilgili şöyle bir info vereyim: Hector'u 5 yıldız yapmak daha verimli olur. Özellikle 50-0-50 oynuyorsanız. Ve 50-20-30'da kalmayın. Artık bir karar verin. 50-0-50 ya da 60-40'a geçiş yapın ve buna göre harcama yapın. Ve en önemlisi, kahramanlara 4 yıldızla yarım bırakmayın ya da kahramanlarınızın yıldızlarını
tamamen yarım bırakıp doğru olmayan formasyonlarda ilerlemeyin. Eğer oyuna az para yatırıyorsanız doğru oyunu oynamak sizi daha fazla geliştirecektir. Eğer videonun buraya kadar geldiysen beni izlediğin için teşekkür ederim. Bu video işine yaradıysa videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsin. Bir sonraki videoda teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.